Merhaba, ben Nur Yağmur Çalışkan. Bir sivil toplum profesyoneli ve gönüllüsüyüm. Bu videoyu bir sivil toplum projesi olan Sivilog'la hazırladık ve size Türkiye'nin Avrupa Birliği yolculuğundan bahsedeceğiz. İyi de Sivilog ne diye sorduğunuzu duyuyorum. Hemen cevaplayalım. Sivil ve diyalog kelimelerini bir araya getirdiğinizde ortaya Sivilog çıkıyor. Bu projeyi Sivil Toplum Diyaloğu 6. dönem hibe programı destekliyor. Türkiye Avrupa Vakfı ve Fransa merkezli Uluslararası Avrupa Çalışmaları Merkezi ise projenin bir arada yürütücülüğünü üstleniyor. Diyalog deyince aklımıza iki taraf arasında geçen bir konuşma gelebilir ama bu sefer bahsettiğimiz diyalog iki insan arasında değil. Türkiye ve Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları yani STK'lar arasında. Tamam da ne yapıyor bu Sivilog? Bu proje Türkiye ve Avrupa'daki STK'ların diyalog ve işbirliği kurmaları için fırsat yaratmaya çalışıyor. Türkiye'nin AB'ye katılım süreciyle bu sürecin etkilerine dair detaylı bilgi vermek istiyor. Yalnız bunları konuşmadan önce Türkiye ve AB ilişkisinin tarihinden kısaca bahsetmemiz gerekecek. Kısaca dedim ama hikayemizin mazisi çok eskilere dayanıyor aslında. Bu kadar önemli ve uzun bir hikayeyi biraz da olsa giriş yapmadan anlatmak zor. Öyle bir hikaye ki bu, bazen bir çiftin arasındaki ilişkiye, bazen bir yolculuğa benzetildiği oldu. Aslında neye ne kadar benzetildiğinden bile bir tarih çıkar ama orayı sonraya bırakalım. Böylesine çok boyutlu bir ilişkiyi tanımlamak zor olsa da bir yerden başlamamız lazım. Hadi başlayalım o zaman. İlk olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin kronolojik bir tarihçesiyle başlayacağım. Sonrasında da önemli gelişmeleri anlatacağım. Bu gelişmeleri işimizi kolaylaştırması için 3 başlık altında gruplandırdım. Ekonomik ve ticari ilerlemeleri rekabetçi büyüme başlığında ele almak doğru olur diye düşündüm. İsmi karmaşık gelebilir ama endişe etmeyin, yavaş yavaş gideceğiz. İkinci başlığımız aslında çok aşina olduğunuz bir alan, temel haklar ve sosyal fayda. Bu başlık insan hakları ve toplumsal konuları içeriyor. Ve son olarak da zamanımızın en güncel mevzusu yani çevre ve sürdürülebilirlik konularını içeren yeşil gündemimiz var. Şimdi hazırsanız kemerleri bağlayın, tarihçeyle başlıyoruz. Kemerleri bağlayın dedim ama yavaş bir yolculuk aslında, olsun. Her şey bir toz bulutuyken, yani takvimlerimiz 1959 yılını gösterirken Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkisini başlatan ilk önemli adımını attı ve Avrupa Birliği'nin temeli olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ortaklık başvurusunda bulundu. Birlikte buna yanıt olarak 1963'te Türkiye ile Ankara Anlaşması'nı imzaladı ve ilişkinin adını koyan taraf oldu. Şimdi bu Ankara Anlaşması ne? Buna biraz yakından bakalım isterseniz. Bu anlaşma Avrupa Birliği'ne tam üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar belli alanlarda ortaklık kurmayı ele alıyor. Ve iki önemli hedefi vardı. Birincisi nedir bu hedeflerin? Türkiye ekonomisini hızla kalkındırmak. Böylece ne olacaktı? Taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler hem sürekli hem de dengeli biçimde güçlenecekti. Bir başka hedef daha var. Halkın istihdam seviyesiyle yaşam standartları yükselecekti. Bu anlaşma gördüğünüz üzere Türkiye ile AB arasında bir ortaklık ilişkisi başlatmış. Bu ilişkinin de özünü iyice kavrayabilmemiz için 3 aşama halinde anlatmak iyi olacak bence. Hazırlık aşaması, geçiş aşaması ve son dönem. Hazırlık aşaması dediğimiz dönemde aslında bu ilişkinin amacı ortaya kondu. Geçiş aşamasında ne oldu? Bir katma protokol imzalandı ve dönemin koşullarıyla süresi belirlenmiş oldu. Şimdi bu protokole göre petrol ve tekstil ürünleri dışındaki sanayi mallarına gümrük vergisi uygulanmayacaktı. Böyle bir karar alındı. Yani bu ne demek? Artık Nescafe içmek için dayımızın Almanya'dan gelmesini beklemek zorunda kalmayacaktık. Anlaşmanın son döneminde ne var? Gümrük birliği süreci var. Bu isim mutlaka kulağınıza çalınmıştır. Ona geleceğiz birazdan. Gümrük Birliği'ne giriş için de 1995'e kadar hazır olun diyor Avrupa Birliği. 1995'e daha zaman var. Şimdi biz 87 yılındayız. Türkiye'nin normalde bu saydığımız 3 aşamayı tamamlayıp başvuru yapması bekleniyor ama öyle yapmıyor Türkiye. Bu süreçlerin tamamlanmasını beklemiyor ve 87'de ben artık ciddi düşünüyorum, hazırım diyerek ilk üyelik başvurusunu iletiyor. İletiyor ama Avrupa Birliği'nin farklı bir önerisi olacak. Bu yüzden de en heyecanlı yerine geldik aslında. Birlik diyor ki anlaşma şartlarımız daha tamamlanmadı. Bu koşullarda senin aramıza katılmana benim iç dinamiklerim izin vermez. Gel biz ilk önce Gümrük Birliği'nin hayata geçmesine odaklanalım diyor. Türkiye ne yapıyor? Sıcak bakıyor bu fikre ve Gümrük Birliği sürecinin yani son aşamanın tamamlanması için çalışmalarına tam gaz devam etme kararı alıyor.
Ve takvimler 1996'yı gösterdiğinde bütün bu çabalar meyvesini veriyor. Türkiye Gümrük Birliği'ne giriş yapıyor. Hoş bulduk. Şimdi az önce de ufacık giriş yapmaya çalıştığım gibi Gümrük Birliği AB ile ilişkilerin en kalp çarpıntılı aşamalarından biri. Elbette eleştiri de alıyor bu dönem ama Gümrük Birliği'ne girişin Türkiye'nin dış ticareti bakımından bir dönüm noktası olduğunu söylemek hiç abartılı olmaz. Çünkü neden? İthal ürünler karşılıklı vergiden muaf tutulmuş oluyor ve bu da bir ticari özgürlük yaratıyor haliyle. Öte yandan 1996 sonrası ilişkinin dalgalı da bir dönemi. Tansiyon yüksek. İnişler var, çıkışlar var. Genç kuşak bilmeyebilir, liseliler hatırlamaz ama aranızda Kardak krizini, Kıbrıs gerilimlerini anımsayanlar mutlaka vardır. İnişler çıkışlar dedik, boşuna söylemedik. Olumsuzlar kadar olumlu gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor bu süreçte. Bir kere ekonomik alanda olumlu etkiler hissediliyordu. Sonra demokrasi ve insan hakları bakımından önemli değişimler oluyordu. Derken 1998'e gelindi ve bu yıl Avrupa Komisyonu Türkiye için hazırladığı ilerleme raporunu yayınladı. Bu rapor nedir? Aday ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterler, yani Kopenhag kriterlerine uyum konusunda ne yol kat ettiklerini ölçüyordu aslında. Bu raporlar 2016'ya kadar ilerleme raporu olarak anıldı ama bu tarihten sonra ülke raporu ismini aldı. Bunu da araştırmak isteyenler için küçük bir not olarak buraya iliştireyim. 1999'da Helsinki'de bir AB zirvesi yapıldı ve bu zirve bütün dünyanın gündemine oturdu. Neden? Çünkü Türkiye'nin adaylık statüsü bu zirvede resmen onaylandı. Tabii böyle bir dönüm noktası yaşandıktan sonra Dışişleri Bakanlığı üyelik süreci için özel bir birim kurmaya karar verdi. Avrupa Birliği Genel Sekreterliğiydi bu birimin ismi. Bu birim 2011'e gelindiğinde yerini önce Avrupa Birliği Bakanlığı'na bıraktı. Sonra 2018'de günümüzde faaliyetlerini sürdüren Avrupa Birliği Başkanlığı oldu ismi. Bunu da bir kenara koyuyorum. Geldik 2001'e. 2001'de yankıları ta bugüne kadar süren bir gelişme yaşanıyor. Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi Türkiye için ilk katılım ortaklığı belgesini kabul ediyor. Bu belgede ne var? Bu belgede genel uyum süreci için yerine getirilmesi gereken öncelikler var. Bu öncelikleri Kopenhag siyasi ve ekonomik kriterleri de dahil az önce bahsetmiştim. Şimdi geldik bir sene sonrasına, yani 2002'ye. 2002'de ilk uyum paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yürürlüğe giriyor. Uyum paketiyle ne kastediyoruz aslında? AB müktesebatına uyum sağlamayı amaçlayan bir mevzuattan bahsediyoruz. Şimdi AB'nin yürürlükte olan bir hukuk sistemi var, kuralları var. Bunlar neden var? Toplumsal yaşamı düzenlemek için. İşte bunların tamamına AB müktesebatı deniyor. Ama biraz daha açalım bunu çünkü söylemesi bile zor bu kelimeyi. Yani müktesebat. Neyse, anlatmaya devam ediyorum. Ne demiştik? Gerçekten söyleyemedim. Bence burayı koyun siz. Neyse, anlatmaya devam ediyorum. Ne demiştik? Bu müktesebata uyum sağlamak için bir yasal paket hayata geçirildi. Bu paketi hayata geçirmek demek, ifade özgürlüğü, örgütlenme, kadın erkek eşitliği gibi bir takım alanlarda reformist girişimlerde bulunmak demekti. Bu girişimlerin biri diğerini takip etti ve 2004 yılına geldiğimizde bu hızını alamayan uyum paketlerinin sayısı 8 olmuştu artık. Bunların detayına birazdan gireceğim ama öncesinde Türkiye'nin adaylık statüsüyle beraber yaşanan ama çok da bilinmeyen başka gelişmelerden de bahsetmek istiyorum. Mesela AB'nin adaylar ve potansiyel aday ülkelere verdiği bazı özel mali destekler var. Bunlardan haberdar mısınız? Hatta bu videoyu çekmemize destek sağlayan hibe programı bu mali destekler altında yer alıyor. Bunu biliyor muydunuz? Bilenler bilmeyenlere anlatsın demiyorum ve hemen bu desteklerin ne olduğuna değiniyorum çünkü bunun için buradayım. Adaylar ve potansiyel adaylar bazı siyasi, ekonomik, yasal ve idari alanlarda kendilerini uyumlamak için adımlar atıyorlar. Bunu biliyoruz. Avrupa Birliği ne yapıyor? Bu adımlarla ilgili onlara mali destekler veriyor. Bugünlerde biz buna İPA, yani katılım öncesi mali yardım aracı diyoruz. Ama tabii AB mali destekleri bugün bunun çok daha ötesinde, milyarlarca avroya denk gelen ve Türkiye'de pek çok kuruluşla kişinin faydalandığı oldukça önemli bir kaynak. Hepimiz hayatımızın bir noktasında zamanı durdurmak istemişizdir, değil mi? İnanmayacaksınız ama Türkiye-AB ilişkilerinde bu da oldu. Müzakerelerin resmi olarak başlayacağı tarih 3 Ekim olmalıydı.
Ancak son anda çıkan beklenmedik krizler yüzünden dönemin Dışişleri Bakanı'nın Lüksemburg'a varışı gecikti. Bir de üzerine tören konuşmaları konusunda anlaşmazlık çıkınca işler iyice karıştı. Gece saat 12'ye yaklaşırken imzalar hala atılmamış, Türkiye ile ilgili müzakereler hala başlayamamıştı. Bu sürpriz durum karşısında ilginç bir çözüm bulundu ve 3 Ekim saat 23.58'de saatler resmen durduruldu. Kriz bir saat içinde çözüldü ve görüşmeler resmi olarak 3 Ekim tarihinde başlamış oldu. Avrupa Birliği dönem başkanlığını yapan İngiltere, formülü saat farkını öne sürmekte buldu. İngiltere Dışişleri Bakanı, törenin Lüksemburg'dan 1 saat geride olan İngiltere saatine göre yani 3 Ekim'de başladığını açıkladı. Yaratıcılık arayan diplomasi tarihine bakabilir bence. Türkiye bu zorlu ama istikrarlı süreçten alnının akıyla çıktığı ve siyasi kriterleri yeterli ölçüde yerine getirdiğine karar verildi. AB, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini başlatmıştı. 2013'e geldiğimizde pek çok insanın heyecanla beklediği bir süreç başladı. Çünkü Schengen vizesinin kaldırılmasını hedefleyen vize muafiyeti diyaloğu ilk kez başlamıştı. Hala sonuçlanmasını beklediğimiz bir süreç bu. Sivil toplum diyaloğu açısından da çok önemli. Bu yüzden biz de takip etmeye devam ediyoruz. Geldik 2015'e. 2015'te bir Brüksel zirvemiz var. 28 üye ülke katılıyor bu zirveye ve bu etkinlik zamanın en çok konuşulan hadiselerinden biri oluyor. Bir kere herkes Türkiye'nin katılım sürecinin canlandırılması gerektiği konusunda artık hemfikirdi. Bu doğrultuda ortak deklarasyon imzalandı. Hangi konularla ilgili atılmıştı bu imzalar? Örneğin vize serbestliği, ortak göç eylem planının uygulanması, Türkiye için sığınmacı mali desteğinin oluşturulması. Şimdi geldik 2015'ten 2021'e uzanan sürece. Bu dönem bildiğiniz gibi tüm dünyayı etkileyen zorluklarla geçti ve bu durum Türkiye-AB ilişkilerinde de bir duraklamaya sebep oldu. Öte yandan önceden anlaşılan konularda ve mali işbirliği alanında pek çok ilerleme kat edildiğini de söylemem lazım. Mesela sığınmacılarla ilgili sürece destek vermek amacıyla Avrupa Birliği Türkiye'ye 6 milyar avro ile başlayan ve giderek artacak bir fon verme kararı aldı. Son olarak geldik 2021'e yani günümüze. Daha önce katılım öncesi yardım aracından yani İPA'dan bahsetmiştim. Hatırlarsanız bu aday ve potansiyel aday ülkelere yapılan mali yardımlar anlamına geliyordu. Bu yıl itibariyle 2027'ye kadar sürecek yeni bir İPA dönemine girdik. Buna İPA 3 diyoruz. İPA dönemlerini kısaca açacak olursak ilk dönem çevre, ulaştırma ve bölgesel rekabet edebilirlik konularını kapsıyor. Bu da ne demek? İçme suyu ve entegre atık, demiryolu gibi konularda altyapısal projelerin yanında KOBİ, araştırma geliştirme ve turizm gibi alanlarda mali destek sağlandı demek. İlk dönemde kullanılan fonun neredeyse yarısı aday ülkeler arasından sadece Türkiye'ye ayrıldı. İkinci dönemde daha sektörel bir yaklaşım sergilendi. Desteklenmesi gerektiği düşünülen bazı sektörler ve bu sektörler kapsamındaki çalışmaları yürütecek sorumlu kuruluşlar belirlenmiş oldu. Son dönemde ise hukukun üstünlüğü, sürdürülebilirlik ve kapsayıcı büyüme gibi önemli konular İPA'nın odak noktası haline geldi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiye dair genel bir fikrimiz olduğuna göre videonun başında saydığım 3 başlıkla devam edebiliriz. Bu başlıklara değinirken Türkiye-AB ilişkisini hayli etkileyen 3 ana konuyu açıyor olacağız. İlk başlığımız rekabetçi büyüme. Tarihçeyi anlatırken bahsettiğim bir gümrük birliği vardı. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Biliyorum bir araba laf ettim, bir sürü tarih verdim, bir sürü olaya değindim ama gelin görün ki bunlara değinmeden bu iki taraflı ilişkiyi ve etkilerini size aktarabilmem imkansız. Bu yüzden rekabetçi büyüme başlığının en önemli gelişmelerini anlatmak için gümrük birliğine atıfta bulunacağım. Madde madde değinince bir tık daha kolay oluyor, bu yüzden böyle ilerleyelim isterseniz. Birinci maddemiz. Öncelikle ne oldu? Gümrük Birliği sayesinde Türkiye'deki sanayi üretiminde beyaz eşya ve otomotiv gibi katma değeri yüksek malların payı epey büyüdü. 2. Bu arada ülkedeki ticaret hacmi iyice derinleşti. Türkiye, AB ülkeleriyle rekabet edebilecek ekonomik güce erişti. Yani kısa zamanda halı saha maçlarının aranan insana olduğu anlayacağınız. Ürün çeşitliliği artınca yabancı yatırımlar arttı ve böylece Türk ekonomisi serbest piyasa özgürlüğü altında sağlam bir yapıya kavuştu. 2003 yılında 1,8 milyar dolar olan yabancı yatırımın önünü adeta alamadık. 2006 yılında bu rakam 19,9 milyar dolara ulaşmıştı. Bayağı mesafe kat ettik.
O zaman şimdi ne yapalım? Hem Gümrük Birliği'nin hem de katılım öncesi yardım aracının da katkılarıyla Türkiye'de ekonomik ve ticari gelişmeler çok hızlı ilerledi demiştik. Bu gelişmeleri biraz daha yakından bakalım. Birinci maddemizde küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yani KOBİ'ler var. İlk defa ticarete atılmak isteyen yeni işletmeleri desteklemek üzere seneler içinde birçok program yürütüldü. Bu programlar sayesinde özellikle genç beyinlerin iştahını açan yepyeni iş alanları oluşturuldu. 2014-2021 yılları arasında üye, aday ve potansiyel aday ülkelerin bu programlardan faydalanması için tam 2,3 milyar avro bütçe ayrıldı. Yürütülen projelerle girişimcilere sadece finansal destek değil, aynı zamanda yön gösteren danışmanlıklar da verildi. Böylece bir zamanlar yalnızca birer plan olan onlarca yeni işletme hayalken gerçek oldu. İkinci başlığımız ihracat. Gümrük Birliği sayesinde AB, Türkiye'nin en çok ithalat ve ihracat gerçekleştirdiği ortağı oldu. Örneğin 2020 yılında yapılan toplam ihracatta AB'nin tam %41,3'lük bir payı vardı. Bayağı büyük bir rakam. Derken Avrupa Birliği yıllar içerisinde Türk ihracatçıları için önemli, büyük ve güvenli bir açık pazar haline geldi. Üçüncü başlığımızda araştırma ve her türlü inovasyon yani yenilik var. AB'nin araştırma ve yenilik için sunduğu bir ana finansman programı var. Bunun ismi Ufuk Avrupa. Program dünyanın en büyük kamusal araştırma ve inovasyon fonu haline geldi yıllar içinde. Ufuk Avrupa sayesinde Türkiye'deki sanayi kuruluşları, KOBİ'ler, araştırmacılar, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri çeşitli başlıklar altında sayısız destek alıyor. Geldik dördüncü başlığa, burada ulaşım var. Daha önce Ulaştırma Operasyonel Programı diye bir şey duymuş muydunuz? Sürdürülebilir ve emniyetli ulaşım için başlatılmış bu program, deniz ya da kara taşımacılığı ve sivil taşımacılık alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumlarını yeniden yapılandırmış. 2007-2020 yılları arasında ulaşım altyapısı ile ilgili projelere 1 milyar avrodan fazla bütçe ayrılmış. Örneğin Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi ya da Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu hattı var. Bunları duymuş olabilirsiniz ama bunların yapımında bu desteklerden yararlanıldığını muhtemelen bilmiyordunuz. Artık biliyorsunuz. Beşinci başlıkta bizi tarım ve kırsal kalkınma karşılıyor. Avrupa Birliği aday ve potansiyel aday ülkelere kırsal kalkınma alanında da destekler veriyor. Türkiye, tarım ve kırsal kalkınma, gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı ya da balıkçılık gibi alanlarda birlikten önemli bir mali destek alıyor. Bitki pasaportu sisteminin sağlanması. Evet, doğru duydunuz, bitki pasaportu dedim ve evet, bitkilerin de pasaportları var. Hayvan hastalıkları için aşılama yapılması, kulak küpesi takılması, balık stoklarının doğru şekilde değerlendirilmesi gibi birçok konuda altyapısal değişim bu desteklerle başlatıldı. Bu saydıklarım aslında hepimizin günlük yaşamda denk geldiği ama ilk ne zaman başladığını bilmediğimiz uygulamalar. Bu videonun da tam olarak amacı bunu anlatmak zaten. Türkiye'de bugüne kadar tarım ve kırsal kalkınma alanında verilen tam 1,5 milyar avro hibeyle kırsalda 18 bin adet yatırım yapılmış ve 100 bin istihdam sağlanmış. Ve geldik rekabetçi büyüme kapsamındaki son başlığımıza, 6. başlığımıza, tüketicinin ve sağlığının korunması. Bu gelişmelerin kokoreçsiz hayat mümkün mü tartışmasından biraz daha fazlası olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki tüketici hakları konusunda her gün karşılaştığımız ve fayda sağladığımız bazı yasal uygulamalar aslında Türkiye'nin AB'ye katılım süreciyle birlikte hayatımıza girdi. Bunlara örnek olarak birazdan sayacaklarımı duyduğunuzda çok şaşıracağınıza eminim. Mesela neler bunlar? Tüketiciler hasarlı ürünleri 30 gün içinde satıcıya bildirerek para iadesi, değişim, hasar indirimi veya ücretsiz onarım talep etme hakkına sahip oldu. Sanayi ürünlerinde 2 yıl garanti zorunlu hale geldi ve kapıdan satışlarda tüketiciye 7 gün içinde iade etme hakkı verildi. Perakende satışta olan tüm malların etiketlerinin üzerinde üretim yeri, ayırıcı özelliği ve tüm vergiler dahil satış fiyatı yazması zorunlu hale geldi. İndirimli satışlarda mal veya hizmetin indirimden önceki fiyatının geçerli fiyatla birlikte gösterilmesi gerekli oldu. Tüketiciyi yanıltıcı her türlü etiket, reklam, sunum, şekil, görünüm ve paket yasaklandı. Sebze ve meyve dışında açıkta gıda satışı yasaklandı. Hayvanlarda büyüme amaçlı hormon kullanılması yasaklandı. İyi ki de yasaklandı. Tüm bunlar ve daha da fazlasının AB'ye katılım süreci dahilinde yapılan düzenlemeler olduğunu daha önce hiç duymuş muydunuz?
Ben de bazılarını, hatta çoğunu bu videoyu hazırlarken öğrendim. AB-Türkiye ilişkilerinin ekonomik faydaları elbette az önce saydıklarımızla sınırlı değil. AB müzakereleriyle yakalanan bu reform evresi sayesinde Türkiye yabancı yatırımcıların radarına girdi ve 2002 yılına kadar yapılan yatırımlar 15 milyar dolarken 2003-2020 yıllarında 225 milyar dolara ulaştı. 2020 yılında Türkiye en popüler 9. yabancı yatırım ülkesi unvanıyla Avrupa'nın yıldızı oldu. Şimdi çok iyi bir haberim var. Ekonomik ve ticari konuları incelediğimiz ilk başlığımızı rekabetçi büyümeyi bitirdik. Şimdi biraz da toplumsal tarafta neler olmuş ona bakalım. Temel haklar ve sosyal fayda ismini verdiğimiz ikinci bölüm başlıyor. Temel haklar ve sosyal fayda başlığımızın altında da Türkiye'nin AB'ye uyum süreciyle beraber doğrudan günlük hayatımızı etkileyen gelişmelerden bahsedeceğim. Bunlardan en önemlileri 2002-2004 yılında meclisten geçen iki anayasa paketinin getirdiği değişiklikler aslında. İdam cezasının kaldırılması, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi, kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi, dernek ve vakıf faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve birçok benzeri daha. Eğer şu an küçük bir soru işaretiniz varsa hemen cevaplayayım. Evet, bu önemli adımlarda Türkiye'nin AB'ye uyum süreci kapsamına giriyor. Hatta 2002 yılında hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye'nin tüm dünyada 91. sıradayken hemen bir yıl sonra 77. sıraya kadar yükseldiğini de söylemeden geçmeyelim. İsterseniz örneklerimizi biraz daha çeşitlendirerek neler olmuş bir bakalım. Temel haklar kapsamında idam cezasının kaldırılması, işkenceye sıfır tolerans politikası, bilgi edinme yasası gibi değişimlerle temel özgürlüklerin sınırları genişledi. Evlilik içi, evlilik dışı çocuk ayrımına son verildi. Evlilik dışı çocuğa şiddetli ceza indirimi kalktı. Evlilik yaşı 18 oldu. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında neler oldu? 12 hafta olan ücretli doğum izni 16 haftaya çıkarıldı. İstek halinde ek olarak 6 ay daha ücretsiz izin alınabilir hale geldi. Hamile, yeni doğum yapmış ve emziren kadın çalışanların iş yerindeki sağlığının korunmasına yönelik düzenlemeler geliştirildi. Hamile kadınlar gece mesailerinden muaf tutuldu. Cinsel suçlara verilen cezalarda kız ve kadın mağdur ayrımı kalktı. Evlilik içi cinsel saldırı suç olarak değerlendirilmeye başlandı. Evliliklerde taraflara eşit söz hakkı tanınmaya başlandı. Çocukların korunması kapsamında neler oldu? Oyuncaklar ve 14 yaşından küçük çocukların oynaması için tasarlanan tüm ürünlere ilişkin özel düzenlemeler yapıldı. 15 yaşın altında ve zorunlu eğitim dönemindeki çocukların çalışması yasaklandı. Aile içi şiddet cezalandırıldı. Gelelim şu an sizinle bu bilgileri paylaşmama vesile olan kısma. Sivil toplum kuruluşlarına ve onların çalışmalarına verilen desteklerin neyi nasıl etkilediğine. Her şey 2014'te sivil toplum konusunun katılım öncesi destek sürecinde ayrı bir bölüm olarak ele alınmasıyla başlıyor. Sivil toplum sektörünün güçlendirilmesi için 2014 yılına kadar 71 farklı hibe programı, 3548 projeye mali destek sağlanıyor. Bu desteğin büyük kısmı 2007-2013 yılları arasındaki birinci katılım öncesi mali yardım yani İPA 1'e ait. İkinci katılım öncesi mali yardım döneminde yani 2014'te 2020 yılları arasındaki İPA 2 döneminde sivil toplum altında 4 farklı alt konu öne çıkıyor. Kamu sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi, STK'lara yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi, STK'ların kapasitesinin güçlendirilmesi, sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi. Genel olarak toparlamak gerekirse sivil toplum kuruluşlarına verilen desteklerin birçok farklı amacı var. Bu destekler bazen kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimin gelişmesini, bazen de sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesini hedefliyor. Hedefler arasında elbette AB'deki kuruluşlarla diyaloğun arttırılması da var. Yani AB mali yardımı sosyal medyadan takip ettiğimiz, çalışmalarını alkışladığımız birçok sivil toplum kuruluşuna aktif destek veriyor ve vermeye devam edecek. Kamu hizmetleri kapsamında neler yapıldı? Bildiğiniz veya bu videoyla öğrendiğiniz gibi AB mali destekleri kamu kurumlarını da farklı alanlarda destekliyor. Ulaşıma ilişkin örneklerden az önce söz etmiştim. Buna ek olarak eğitim, istihdam ve sağlık gibi alanlardaki gelişmelere de değinmeden geçmeyelim.
2007-2013 arasında kamu kurumlarıyla yürütülen başarılı işbirliği sayesinde 38 operasyon ve 935 sözleşme tamamlandı. 26 binden fazla kadın ve 17 binden fazla genç çalışma hayatına etkili bir şekilde girmek üzere eğitimlere katıldı. 7500'den fazla kız çocuğu orta öğretime devam etti. Devlet daireleriyle olan işlerimizi daha hızlı ve kolay bir şekilde halletmemize olanak sağlayan, yaralarımıza merhem olan e-devlet sistemi hayata geçirildi. 2005 yılında ABD'de gerçekleşen Katrina ve Rita kasırgalarını, 2010 yılındaki Haiti depremini hatırlarsınız. Ve tabii bu afetler sırasında tanıklık ettiğimiz işbirliğini de. İşte bu işbirliği Ekim 2001'de Avrupa Komisyonu tarafından afetleri önleme, hazırlık ve müdahaleyi geliştirme amaçlı kurulan AB Sivil Koruma Mekanizması sayesinde sağlandı. Türkiye, afet öncesi, sırası ve sonrasında dayanışmayı öngören bu mekanizmaya 2016 yılında dahil olmuştu. 2021 yazında gerçekleşen orman yangınları için bu mekanizma devreye sokularak AB'den destek istendi. İspanyol ve Hırvat uçaklarının ülkemizdeki yangınlara müdahale için desteğe geldiklerini hatırlarsınız. Bu durum dijital ve sosyal medyada fazlaca yer tutmuştu. İşte bunun arka planında sivil koruma mekanizması yatıyor. Mekanizma başta insan hayatı olmak üzere doğal güzellikler veya kültürel miras özelliğine sahip alanların her türlü felakete karşı hem hazırlıklı hem de müdahale edilebilir durumda olmasını sağlıyor. Ayrıca üye devletlerin tüm felaketlerde ön yargısız olarak faaliyette bulunmasını teşvik ediyor. Şimdi geldik yeni bir başlığa. Bu başlığımızda göçmen mutabakatı hakkında konuşacağım. Mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen destek geçtiğimiz yıllar içerisinde oldukça arttı biliyorsunuz. Göçmen mutabakatı ya da göçmen anlaşması çerçevesinde AB Mali Yardım Programı aracılığıyla Türkiye'deki mülteciler için 6 milyar avroluk destek verildi. İnsani yardımın sürdürülmesi için 2020'deki 535 milyon avroluk ek yardımın dışında 2023'e kadar aktarılmaya hazır 3 milyar avroluk yeni bir bütçe oluşturuldu. Temel haklar ve sosyal fayda konusunun en eğlenceli kısmına geldik, değişim programları. Değişim programı denince akla Erasmus denince de akla yalnızca öğrenci değişimi geliyor biliyorum ama durum bundan fazlası. Erasmus aslında öğrencileri, akademisyenleri, sporcuları hedefleyen programlar bütününün çatısını oluşturuyor. Bu programların içinde üniversite eğitiminin 1 ya da 2 dönemini farklı bir ülkede geçirmenin yanı sıra çeşitli öğrenme hareketlilikleri, staj olanakları, spora ilişkin bir takım destekler ve hatta yüksek öğrenim bursu da var. Bütün bu faaliyetler ilk olarak hayat boyu öğrenme programıyla başladı. Program 2007-2013 arasında sosyal uyum ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla başlatılmıştı. Farklı yaş gruplarından birçok insana bilgi ve deneyim paylaşımı imkanı veren yurt dışı programları eğitim, staj ve iş imkanının yanı sıra gönüllü çalışma olanakları sunuyor. Temel amaç ise eğitim, öğretim ve gençlik çalışmalarını her yerde daha eşit bir standarda çekerek nitelikli insan kaynağının gelişimine katkıda bulunmak. Bir de Avrupa Dayanışma Programı var. 2017'de temelleri atılmış. Topluma yarar sağlayan projelerde gönüllülük ve ağ kurma çabalarını destekliyor. Aslında bu program gençler arasında oldukça popüler fakat maalesef çoğumuzun programa ilişkin kısıtlı bilgisi var. O yüzden sizlere bu programdan biraz daha detaylı bahsetmek istiyorum. Öncelikle programa 17-30 yaş arasındaki herkesin katılması mümkün. Program kapsamında kendi ülkeniz ya da başka bir ülkede gönüllülük projelerinde yer alma fırsatına sahip olabilirsiniz. Sivilok projesinin yürütücüsü olan Türkiye Avrupa Vakfı ile bugüne kadar kaç gencin bu programlardan faydalandığını duymak ister misiniz? Tam 1100'e yakın genç Avrupa'nın birbirinden farklı ülkelerindeki birçok kurumda hem gönüllü hem gençlik çalışanı hem de katılımcı olarak yer aldı. Daha detaylı bilgi için sizleri Türkiye Avrupa Vakfı'nın koca yürekli çalışanlarıyla tanışmaya davet ediyorum. İnanın pişman olmayacaksınız. Son olarak Jean Monnet Burs Programı'ndan da bahsetmeden geçmeyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin AB'ye tam üyelik hedefi çerçevesinde hayata geçen Jean Monnet 1990'dan beri yürürlükte. Programın amacı üyelik süreci hakkında bilgili kişi sayısını arttırmak ve gerekli idari kapasiteyi genişletmek. Programa kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversite son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle akademik personel katılabiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 2500 kişi bu burstan faydalandı. Toplumsal gelişmeleri işlediğimiz ikinci başlığımız temel haklar ve sosyal fayda kısmı da böylece sona erdi. Şimdi sıra üçüncü ve son kısım olan doğa dostu yeşil gündemde.
Ve Avrupa Birliği ilişkilerinin katkıda bulunduğu konuların son başlığına geldik. Önümüzdeki yıllarda sık sık konuşacağımız yeşil gündem. Yeşil gündemin içinde çevre var, iklim değişikliği var. Bu yüzden şimdi biraz Paris İklim Anlaşması'ndan bahsetmemiz gerekiyor. 2021'in sonuna doğru her yerde sıkça karşımıza çıkan, bazılarımızın nedir bu Paris Anlaşması dediği, bu anlaşma niye önemli? Çünkü iklim değişikliğiyle mücadelede 197 ülkenin ortak hareket etmek için kabul ettiği ilk bağlayıcı uluslararası anlaşma bu. Anlaşmanın ana hedefi gezegenimizin karşı karşıya kaldığı küresel ısınmayı kontrol altında tutmak. Anlaşmanın son zamanlarda ülkemizde gündeme gelmesinin sebebi ne peki? Türkiye'nin 2021 yılının Ekim ayında anlaşmayı onaylayarak 197 ülkenin arasına girmesi. Bu anlaşmayla devletlerin gündemine iyice oturan iklim değişikliği son yıllarda AB'nin mali desteklerinde önemli yer tutan başlıklardan biri haline geldi. Yeşil Gündem adı altındaki yasal düzenlemeler uyum süreci çerçevesinde bazı başlıklar altında gerçekleştiriliyor. Öne çıkan birkaç tanesini hemen paylaşacağım şimdi. Başlıklarımızın birincisi hava kalitesi. Zararlı gazların salınımının kısıtlanması, hava kalitesinin izlenmesi ve iyileştirilmesi öngörülüyor. İkinci başlığımız su kalitesi. Suyun hem kalite hem miktar açısından korunması ve iyileştirilmesi bekleniyor. Bir diğer başlığımızda atık yönetimi var. Çevreye ilişkin düzenlemelerden bahsediyorsak atık yönetimini ele almadan olmaz. Avrupa Birliği bu konuda bazı temel prensipler belirlemiş ve aday ülkelerden de bunları uygulamasını bekliyor. Mesela ne gibi prensipler? Atığın üreticisinin sorumluluğunda olması bunlardan biri. Yeterli miktarda atık değerlendirme tesisinin var olması yine biri. Atığın üretildiği yere en yakın alanda değerlendirilmesi de bir başkası. Bu kadarla da bitmiyor. Avrupa Birliği'nin benimsediği bir de atık yönetimi hiyerarşisi var. Bu hiyerarşiye göre ilk strateji atık oluşumunun önlenmesi olmalı. Önlenemediği takdirde atık malzemeler yeniden kullanılmalı, eğer mümkün değilse geri dönüştürülmeli. Geri dönüştürülmesi de mümkün olmuyorsa geri kazanım için örneğin enerji üretiminde kullanılmalı. Aslında bu anlattıklarım döngüsel ekonomi modeli dediğimiz sistemin işletilmesiyle ortaya çıkıyor. Yani ne mi demek istiyorum? Şunu söylüyorum. Mevcut malzeme ve ürünleri mümkün olduğunca uzun süre paylaşarak, kiralayarak, yeniden kullanarak, onararak, yenileyerek ve geri dönüştürerek ürünlerin yaşam döngüsü uzatılabilir ve çevreye, doğaya uzun vadeli zararın önüne geçilebilir. Bunların hiçbiri mümkün değilse atık güvenli şekilde bertaraf edilmeli. Yeşil Gündem altındaki bir diğer başlığımız doğa koruma. Bu başlıkta biyolojik çeşitliliğin korunması öngörülüyor. Yabani hayvanların hayvanat bahçelerinde barındırılması, hayvanların istismar edilmesi ve yasa dışı kereste satışı gibi konulara dair düzenlemeler hep bu başlığın altında bulunuyor. Şimdi gürültü başlığımız var. Gürültü deyip geçmeyin. Gürültü de çevre alanının konularından biri olarak kabul ediliyor son zamanlarda ve çok önemli. Yerleşim alanlarında, kara ve demir yollarında, hava alanlarında gürültü haritalarının hazırlanması ve gürültü eylem planlarının oluşturulması bekleniyor. Geldik iklim değişikliği başlığımıza. Emisyon kelimesini kesin duymuşsunuzdur ama her ne kadar kulağımız aşina olsa da duyduğumuzda ya nedir bu emisyon tam olarak hissini içimizden atamıyoruz. Bu yüzden kısaca internet tarayıcılarına danışmak gerekirse çıkarmak, yaymak anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü katı, sıvı ve gaz atıkların yayılmasına kısaca emisyon deniyor. Tahmin edeceğiniz üzere Yeşil Gündem başlığı altında en çok konuşacağımız konuların başında iklim değişikliğine ilişkin düzenlemeler geliyor. Bunlar Avrupa İklim Yasası ile belirlenmiş ve netleştirilmiş. Bu yasanın amacı Avrupa ekonomisinin ve toplumunun 2050 yılına kadar iklim açısından nötr hale gelmesi. Peki bu hedefe ulaşılınca ne olacak? Emisyon kaynakları azaltılmış olacak. Doğa dostu teknolojilere yatırım yapılacak ve böylece sıfır sera gazı emisyonuna ulaşacağız. Yani umarız. Gelelim bu alanda nasıl mali destekler verildiğine. Aday ve potansiyel aday ülkelere yapılan mali yardımlar içerisinde de çevre ve iklim konulu projeler geçtiğimiz 7 yıllık dönemde sürekli gündemdeydi. Fonların büyük bir kısmı atık su toplama, su arıtma, katı atık yönetimi ve yağmur suyu toplama gibi çevresel altyapıya ayrıldı. Çevreye duyarlı projeler geliştirildi. Örneğin bazı bölgelerdeki atık su tesislerinin yapımında Türkiye AB mali desteklerinden faydalandı.
Bismil, Çarşamba, Elbistan, Yüksekova ilçelerindeki ve Iğdır, Kastamonu, Şırnak illerindeki atık su tesisleri AB tarafından destekleniyor. Bu tesislerin yapımına bütçesel olarak AB'nin katkısı yaklaşık 75 milyon avro. 2001 yılında aday ve potansiyel aday ülkelere verilecek mali desteklerde çevre ve iklim değişikliği alanları daha da önemli yer tutuyor. Hatırlarsanız size araştırma ve inovasyon odaklı Ufuk Avrupa programından bahsetmiştim. Bu programın 2021-2027 arasındaki 5 misyonundan 4'ünü iklim ve çevre ile ilişkili konular oluşturuyor. Nedir bu 4 misyon? İklim değişikliğine uyum, okyanusları ve suları iyileştirme, iklim nötr, akıllı şehirler ve sağlıklı topraklar. Bu program kapsamında AB ülkelerine ve aday ülkelere ayrılan bütçe tam 95,5 milyar avro. Türkiye'den kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlar da bu desteklerle onlarca nitelikli proje geliştirme şansı bulacak. Avrupa Birliği'ne uyum sürecinin ve katılım mekanizmalarının çok farklı alanlara sunduğu katkıları size 3 başlık altında aktarmaya çalıştım. Daha önce de belirttiğim gibi bunları sizinle paylaşabilmemi sağlayan da bir mali destek programı. Sivilok projesi, Dışişleri Bakanlığı'nın AB Başkanlığı Birimi tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu 6. dönem hibe programı kapsamında destekleniyor. Proje, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin gelişmeleri ve bu sürecin etkilerini paylaşmaya, Türkiye'de ve Avrupa'daki STK'lar arasında köprü kurmaya devam edecek. Projenin güncel çalışmalarına şuradan ve hepsinden ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.